Hello! Bugünkü konumuz Subslab. Şimdi konu şu. Ben altyazı yapmaktan nefret ediyorum. Bunun için çok fazla sayıda ürün denedim. Online versiyon denedim. Offline versiyon denedim. Türlü pluginler denedim. Standalone versiyonlar denedim. Hepsini denedim ama hiçbirinden tam olarak keyif almıyorum. Çünkü şöyle oluyor. CapCut'a atıyorsunuz. Animasyonu falan veriyor. Hoş ama düzenlemeye çalıştığınızda paramparça oluyor. İşte SRT çıktı alıyorsunuz. Onu atıyorsunuz. Bu sefer animasyonu tam olmayabiliyor filan. Böyle sürekli bir yerinden hep bir problem yaşadığım bir durum vardı. Sonrasında Subslab'i ürettim. Ürettim. Aslında bir delirmenin sonucu olan bir ürün. Ama altyazı konusunu baştan sona tamamen çözeceğini düşündüğüm bir cihaz kendisi. Şimdi kayda geçiyorum ve size ne kadar hızlı düzenlenebilir ve başarılı olduğunu göstereceğim. Fazla övdüm. Subslab'ı açtık. Burada bizi çok temiz bir pencere karşılıyor. Her şey gayet açık ve net. Önce dosyayı atmamızı istiyor. Buraya direkt SRT de atabilirsiniz. Belki çeviri yapmak istersiniz çünkü. Onun dışında video ve audio atabiliyorsunuz. Bu altta gördükleriniz çeviri hedef dili ve aslında hesabınızla alakalı hangi modeli kullanacağı. Bu konunun detayına ayarlar bölümünde geleceğim. Önce dosyamızı şuraya bir atalım. Dosyaya attım ve yaklaşık 1 saniyede falan sonucu aldık. Şimdi bir olayı izleyelim neler oluyor. Şimdi bir kontrol edelim bakalım nasıl işliyor. Bugünkü ilham kaynağımız Ser. Burada fark edeceğiniz şey şu. Bütün metinler solda orijinal hali. Sağda ise nasıl bir hızlı akacağı. Bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Örneğin ben bunu YouTube'a hazırlıyorumdur ve cümle cümle ayrılsın istiyorumdur. Sentence mode'a tıkladığım an aslında soldakiyle neredeyse aynı olacak şekilde sağ tarafta bütün altyazıyı görebilirsiniz. Ya da bundan vazgeçip ben dikey formatta kelime kelime ateş edeceğim falan diyorsanız o zaman burada kelime sayısını 1, 2, 3, 5, 8 artık nasıl seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Burada bir sorun fark ettim. Ser diyorum ama aslında bu bir kişi. YouTube kanalı var. YouTube ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Harika bir adam. Ama burada ismini yanlış yazmış. Çok basit. Command F. Hemen arayalım. Ser. Evet videoda 2 kere geçiyor. Hemen düzeltelim. Ser. Okey. İsmi değişti. Buna ayrıca şöyle de bir çözüm üretebiliriz. Örnek veriyorum. Ser'le çalışıyorsunuz ve altyazı sürekli ser deniyor ama sürekli bu hata çıkıyor. Her seferinde bununla uğraşmaya hiç gerek yok. Ayarlara girip vocabulary kısmına tıklarsanız burada benim önceden oluşturduğum, çalıştığım markalar ve kişilerin hazır preseti var. Burada yeni bir grup oluşturabilir ya da yeni bir terim ekleyebilirsiniz. Ben Asya Yıldız isminde harika bir insanla çalışıyorum sürekli olarak. Bazen modeller bunu tam olarak algılamıyor. Ay Yıldız diyor, Ay Yıldız diyor. Burada tüm o alternatifleri 2-3 denemede gördüm ve o yüzden artık böyle gördüğünde model otomatikman bunu Asya Ay Yıldız'a çeviriyor. Asya senin ismini kullandım. İzin verdiğin için teşekkür ederim. İzin vermedin. Aynı şekilde farklı markalar ya da kişilerde bu sorunu yaşarsanız buradan tamamen bu sorunu çözebilirsiniz. Şimdi sağ tarafta kontrol edelim. Tek kelimeyle dikey formata nasıl akıyor bu? Bugünkü ilham kaynağımız Ser. Timing çok iyi. Nefret ediyorum bu adamı. Bir hata keşfettim. Nefret ediyorum bu adamdan diyorum ama adamı demiş. Bilerek bu videoyu seçtim ki aslında tüm gücünden nasıl faydalanabilirsiniz görün diye. Hemen buraya tıklıyoruz ve adamdan diyoruz. Hop, burası da düzeldi. Devam edelim. Her gün görebileceğiniz standart bir kareyi sanata çevirebilir. Burada şunu da fark etmiş olabilirsiniz. Alt tarafta farklı topçuklar var. Nedir bu topçuklar? Aslında her bir cümleyi temsil ediyor bu topçuklar. Siz böyle kelime kelime bununla uğraşmak isteyen bir ruh hastasıysanız da burada çok basit bir ruh hastası modu var. Her bir kelimeyi de ayrıca seçip zamanını oynatabilirsiniz. Ya da shift'e basılı tutup toplu seçip bunu komple oynatabilir. Ya da bir grubu seçtikten sonra option tuşuna basılı tutup bunun adı neydi? Ya da bir grubu seçtikten sonra option'a basılı tutup eksponansiyel miydi doğru kelimeyi hatırladığımdan emin değilim. Bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Ama şu an iyi akıyor. Devam ediyorum. Bu fotoğraf nasıl bu kadar güzel gösterilebilir diye kendimi sorguluyorum. Neredeyse her karesinde. Bu hikaye anlatımı, video üretimi gibi işleri bazen... Mesela video üretiminde videoyu bir tık
Geç. Video üretimi gibi işleri Aynen. bazen neden, ne için yaptığımızı unutabiliyoruz. Ama Ser YouTube kanalı açıklamasında bize bunu hatırlatıyor. Keyfini çıkarın. Şimdi altyazının tüm timingi ve kelimelere her şeyi oturdu. Gelin şimdi bir çeviri konusuna bakalım. Örneğin yatay format için önce sentence modunu alalım. Yani cümle moduna. Sonra translate'e tıklayıp buradan İngilizce olsun. Bitti. İspanyolca olsun. Bitti. Kore'de çok izleniyorum. Kore olsun. Bu noktada yapabileceğiniz şey aslında YouTube'da animasyonlu ya da direkt görselin üstüne altyazı koymaktansa SRT olarak yüklemek çok daha iyi olduğu için burada SRT Export'tan tüm dilleri seçebilirsiniz ve buradan exportlayabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Klasörü açtığımızda video ismi alt-dil yazıyor. Orijinal olan da herhangi ekstra bir şey yok. Burada hepsi hazır. Şimdi bu noktada YouTube'a sadece bu altyazıları yüklemeniz yeterli olacaktır. Şu an videonuz 4 dilde. Orijinal dili artı 3 tane dili yapmamız yaklaşık 30 saniye falan sürdü. Şu an YouTube'a hazırladık. Hadi gelin de dikey modda ne yapabiliriz diye bakalım. Tekrar bir kelime moduna geçtim. Şu an translate'i değil de orijinali görmek istiyorum. Tamam. Gelin buna animasyon katalım. Animation'a tıkladım. Burada öncelikle timestamp'leri onaylamamı istiyor. Onayladım. Şu an her şey hazır. Oldu da bir yerde değişiklik yapmak istediniz. O zaman editöre dönüp değişikliğinizi yapıp burada resync from editor deyip tekrar onaylamanız gerekiyor. O zaman her şey yine oturuyor. Bunu sonraki sürümlerde otomatik yapmayı düşünüyorum. Sağ tarafta farklı presetler var. Burada Ay Yıldız ve Dicle Sözbir sizde gözükmeyecektir. Kendi ürettiğim presetler. Ama diğer her şey var. Buradan istediğiniz animasyonu seçip mesela bakalım birine. Bugünkü ilham kaynağımız Aslında bir animasyon yok. Dümdüz gösteriyor. Animasyon seçelim. Pop in. nefret ediyorum bu adamı. Her gün görebileceğiniz stop. Hoş. Slide up deneyelim. Bir kareyi sanata çevirebilir. Güzel. Şimdi bu noktada fontumuzu ayarlayalım. Ne olsun? Love of Thunder. Olmasın bu tırt. Fontumu seçtim. Size'ı böyle kalsın. Stroke şöyle arttıralım. Biraz daha Enis Kirazoğlu gibi olsun. Burada iki opsiyonumuz var. Direkt bunu attığımız video üstüne de görebiliriz. Ya da videonun üstüne layer olarak eklemek istiyorsunuzdur. O zaman source videoyu kapatırsanız bu şekilde de preview edebilirsiniz. Ben şimdi video üzerinde devam edeceğim. Burada solid bir renk seçebilirim. Source videoyu kapamamız lazım bu noktada. Bunu eklememin sebebi de şu. Aslında transparan da çıktı alabilirsiniz ama mauve çıktı almanız gerekiyor. Dosya boyutu çok büyüyor. Onun yerine solid yeşille çıktı alıp hemen onun yeşilini silmek çok daha hem dosya boyutunu küçültüyor hem de daha hızlı bir proses. Yazıyı sola dayalı, sağa dayalı ya da ortada kullanabilirim. Pozisyonuyla istediğim gibi oynayabilirim. Güncel insanlar bunu ortalarda tutuyor. Hadi öyle yapalım. Hoşlanmıyorum. Ve bir oynatalım nasıl olmuş. Hikaye anlatımı, video üretimi gibi işleri bazen neden, ne için yaptığımızı unutabiliyoruz. Timinglerde çok minimal mesela farklar keşfettim. Editöre geri dönüp bunu düzeltip yapabilirim. Şu an hiç gerek yok. Keyfini çıkarın. Ne çocuk bu Ser ya. Source videoyu kapatırsanız burada istediğiniz resolution'ı da seçebilirsiniz. Fixed yatay ve dikey için var. Ayrıca post boyutu için var ama siz buradan ben işte 1080'e 300 istiyorum. Sadece yazı kısmı kalsın. Ben onu işte Premiere'de, DaVinci'de istediğim yere konumlandırırım deyip daha küçük video boyutu isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. İsterseniz her seferinde bununla uğraşmak yerine bu animasyonu sevdiğiniz, bu font, bu şekil her şeyi beğendiyseniz buradan artıya tıklıyorsunuz. YouTube diye isim verdim. Bundan sonra mesela MrBeast modundasınız diyelim. Video oynuyor. Hop YouTube aldım bitti. Buradaki tüm her şeyi kaydediyor. Yani pozisyonunu, işte solid background mı, transparan mı, sağı, solu, fontu, text her şeyini preset'e kaydedebiliyorsun. Export videoya tıkladığımız noktada bunu bir asset olarak mı istersin? Yani video sonradan ekleyeceğim ya da videonun üstüne gömmek mi istersin diye opsiyonlarımız var. Ayrıca MOV, WebM ve MP4 çıktı alabiliyoruz. Burada zaten source'un kaç kare olduğunu gösteriyor ama belki farklı karede çıktı almak isterseniz o opsiyon da var. Ayrıca her translate ettiğiniz dilin çıktısını da buradan alabiliyorsunuz. Ben videoyu gömmek istemiyorum. Asset, yeşil background'lu bir MP4 olarak istiyorum. Klasörümü seçtim. Kaydet dedim. Bitti. Buraları full real time izliyorsunuz bu arada. Hiçbir hızlandırma yapmadım.
İngilizcesi hazır. İspanyolcası hazır. Korecesi niye bilmiyorum, Korecesi hazır. Ve orijinal dilde hazır. Ben bununla uğraşmak istemiyorum dediniz. O zaman videoyu direkt gömüyoruz. Export diyoruz. Burn diyelim. Videoyu direkt gömecek ya. O yüzden. Ben daha bu açıklamayı yaparken zaten export bitti. Hemen burn'e bakalım. Bugünkü ilham kaynağımız Ser. Harika değil mi? Gelin bir de ayarlara bakalım. Ana ayarlarda temayı seçebilirsiniz. Açık seçmeyin. Bence korkunç oluyor. Uygulamanın dilini seçebilirsiniz. Türkçe desteği tabii ki var. Merak etmeyin ama ben İngilizce kullanıyorum. Bir de transcription dili var. Genelde Türkçe kullandığım için buradan Türkçe ayarladım. Ayrıca hesap kısmından aylık abone olursanız buradan hesap açabilirsiniz. Create One'dan. Ya da halihazırda hesabınız varsa buradan girişini yapıp gönlünüzce kullanabilirsiniz. Modeller kısmında farklı opsiyonlar var. Uygulamayı indirdiğinizde bir süre ücretsiz. 3-5 gün, 7 gün falan ücretsiz. Sanki lifetime ürün almışsınız gibi ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonrasında eğer lifetime aldıysanız İki opsiyonunuz var. Lokal kullanabilirsiniz. Burada hem Whisper hem de Apple'ın modelleri var. Bunları indirip hiç internete ihtiyaç duymadan tamamen işlemi bilgisayarınızda gerçekleştirebilirsiniz. Ya da kendi API'nizi bağlayabilirsiniz. Burada Grok tavsiye ederim. Grok'un çünkü günlük istek adedi epey yeterli kullanmak için. O yüzden bence aylık almaktansa bir kere parasını verip istediğiniz gibi kullanmak çok daha mantıklı geliyor bana. Ama bana aylık para kazandırmak istiyorsanız bana okey. Buradan nasıl API alacağım, o ne, oradan kod ve öyle bir tribe girmenize gerek yok. Buna tıklıyorsunuz. Hop, nasıl API alacağınız, hangi platformda nasıl alınır, tüm hepsi web sitesinde zaten mevcut. Hiç korkacağınız bir şey yok. Ayrıca transcription dili dışında bir de çeviri için de API girebilirsiniz. Burada DeepL yine ücretsiz, Grok yine ücretsiz, ikisini de kullanabilirsiniz. Ben DeepL'i çok beğendiğim için onu kullanıyorum. Eğer Plus yani aylık ödeme yaptıysanız da o noktada zaten ikisi de otomatikman online'a geçecektir. Siz herhangi bir API key'dir, istek attım, 3 kere attım, 5 kere çektim falan, bunların hiçbiriyle uğraşmanıza gerek yok. Aylık üye olduğunuzda zaten çok fazla saatlik videoluk krediniz olduğu için orada hiç API'dir bir şeydir, hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sözlük kısmını zaten anlattım. Default'su ekleme sebebim de şu. Yine her seferinde uğraşmamak için işte solid arka plan ne olsun? Buradan işte ben hep turuncu istiyorum derseniz bundan sonra hep turuncu olur. En mantıklısı yeşil. Her seferinde ben bunu işte 10 kelime seçmeyeyim, bir kere seçeyim, hep öyle olsun derseniz buradan onu ayarlayabilirsiniz. Ya da ben hep şu fontu kullanırım diye buradan seçebilirsiniz. Benim defaultlarım bunlar, epey kullanışlı. Burada da blurladığım gibi eğer lifetime satın aldıysanız buradan lisansınızı aktif ya da deaktif edebilirsiniz. Kaç cihazda aktif olduğunu görebilirsiniz ve oradan deaktive edebilirsiniz. Benim tabii ki çok cihazlık opsiyonum olduğu için onu rahatlıkla kullanıyorum. Evet, bu kadar. İnanılmaz bir uygulama. Bu noktada ayrıca bir indirimden de bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmında yazıyordur ama kesin videoda eklerim. Muhtemelen adımı falan yazınca yüzde kaç olsun ya? %50 indirim yaptım. 50 indirim yaptım. Çok mu oldu ya? 40. 50. 40-50. O civar bir şeyler yaptım. %40, %50 falan indirim. Bir deneyim. Bir sürpriz olsun. Sürpriz olsun yani. Minimum 40 indirim zaten harika. O yüzden bir gir dene. Aşağıda link var. Linkten ürünü satın alabilirsin. İstersen abone de olabilirsin. Ben satın almayı öneriyorum. Zaten nasıl o şekilde kullanacağını da gösterdim. O yüzden rahatlıkla istediğin zaman, istediğin şekilde, istediğin stilde kullanabilirsin. Öpüyorum. Şu an öpemiyorum. Yeni bir eve geçtim. Eve geçtiğim için bayağıdır video atmıyordum. Yeni evde de şu an şurayı öpebilirim. Seni gidi. Öptüm.